Atölye Masal YouTube kanalının herkese merhabalar arkadaşlarım. Bugün sizlerle karpuz anahtarlık sonrasında karpuz file çanta öreceğiz. Bu çantamızı şu şekilde ben minimal olarak tasarlamıştım arkadaşlar. Küçük çocuklarınız için de oyun çantası, taşıma aracı olarak da kullanabilirsiniz. Minimal boyutta bir file çantası, çok kullanışlı arkadaşlar. Şimdi bunun daha büyük bir versiyonu çalışacağız. Boyutlarını hemen vereceğim. Bu çalışmış olduğum yaklaşık 12 santim çapında. Şöyle bir bakalım kaç sıra örmüşüz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sırada bitirmişiz. Daha büyük bir çapta öreceğiz arkadaşlar. Şöyle bir detayı var. Sırt çantası olarak olacak şekilde de ben tasarlamıştım. Ağzında büzgülü. İçini doldurduktan sonra ağzını büzerek böyle kolda da taşınabiliyor. Sırt çantası olarak da kullanılabiliyor. Bu şekilde bir büyük boyunu çalışacağız. Dediğim gibi arkadaşlar, toparlayacağız. Buradan düğüm ilikleyeceğiz. Kapatacağız. Çantamızı atıp çıkacağız. Gerektiği vakitte de alışverişlerimizde de kullanabileceğiz arkadaşlar. Minik detaylarıyla pratik kullanımlı bir taşıyıcımız, bir çantamız olacak. Hadi gelin şimdi malzemelerimizi bir görelim. Evet arkadaşlar. Şöyle yeşil, beyaz, kırmızı ve siyah iplerimiz var arkadaşlarım. Makasımız 2.20, tığım bulunuyor. İpim akrilik bir ip arkadaşlar. Pamuklu ip kullanmıyorum. Esnemesinde akriliği daha uygun bulduğum için akrilik isterseniz farklı içerikli iplerde tercih edebilirsiniz. Çantalar için kullandığımız farklı ip malzemeler de var tabi. Bugün akrilik iple çalışıyor olacağız. Tarifime geçmeden önce de kanalıma ücretsiz abone olabileceğinizi hatırlatmak isterim arkadaşlarım. Videomu beğenmeyi, kaydetmeyi unutmayın. Bildirimlerinizi de açın ki paylaşımlarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Hadi gelin o halde şimdi tarifimize geçelim. Kırmızı ipimizle başlayacağız arkadaşlar. Sihirli halkayı kullanarak öreceğim. Şöyle çaprazı gördükten sonra tığımın kancasıyla ilmeğimi aldım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum arkadaşlar. Tığımın başına doluyorum. Bir tane trabzan yapıyorum. 1, 2 trabzanlarla çalışıyoruz. 3, 4, üçlü trabzan yapıyorum. 5, 3 defa da çekiyorum. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 adet üçlü trabzan çalışıyoruz arkadaşlar sihirli halkamızın içerisine. Sihirli halkayı önce halkasından tutuyorum, çekiyorum, sonra ipi çekiyorum, sıkıştırıyorum ve kapatıyorum. Şimdi ilk sıramızı tamamladık. 12 tane üçlü trabzanımızı yaptık. İlk trabzanın tepesine şu ipimi de şöyle araya alayım. İlmek kaydırma yapıyorum arkadaşlar. Şöyle bir zincir çekiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. İlmeğin başına dolamadan şöyle arasından tekrar bir sık iğne yapıyorum. Şöyle arasından tekrar bir sık iğne yapıyorum. Ve yükselmiş oluyorum. Tığımın başına doluyorum. Bunu bir kabul ediyoruz. Hemen aynı yere bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. 2. Bakın arkadaşlar, bu şekilde sıraya yükseldiğiniz zaman geçişleriniz daha güzel olacak. Şimdi her bir ilmeğe çift üçlü trabzan yapıyoruz arkadaşlar. İkinciyi yaptık. Şu ipi de aradan yürütüyorum arkadaşlarım ben. Gizlemiş olacağız başlangıç ipimizi de. Şimdi ilk sırada 12 trabzanımız vardı. İkinci sırada da her ilmeğe çift üçlü trabzan yapacağız. Toplamda 24 adet üçlü trabzanımız olmuş olacak. Başlangıçtaki tekniğimizi uygulamamız bizim sıra geçişlerimizin daha muntazam durmasını sağlayacak. Evet,
üçlü trabzanlarımızı yapmaya devam ediyorum. Biraz ipimi gevşetiyorum. Şimdi çantamızın taban kısmını oluşturuyor olacağız. Evet. Şöyle son ikili trabzanımızı da yapalım. Ve sayalım. Baştakini de sayıyorum arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 adet trabzanımız oldu. Şimdi üst sıraya geçeceğim. İlk baştakinden ilmek kaydırma ile birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı yere bir sık iğne yapıyorum. Hemen yan ilmeğini alıyorum. Bir sık iğne daha yapıyorum. Yan ilmeğini alıyorum. Bir sık iğne daha yapıyorum. Yükseltiyorum. Bir kabul ediyorum. Şimdi arkadaşlar aynı yere tekrar batıyorum. 2. Bir yanındakine tek batıyorum. Bir trabzan yapıyorum. Bir sonrakine 2 tane üçlü trabzan yapıyorum arkadaşlar. Aynı yere 2 tane üçlü trabzan yapıyorum. Bir sonrakine tek trabzan yapıyorum. Tek üçlü trabzan. Bir çiftli üçlü trabzan. Bir tek üçlü trabzan. Yani bir arttırma bir ör olarak devam edeceğiz bu sıraya arkadaşlarım. Hemen sıra başına hızlıca geleyim ben. Evet, şimdi tamamladım arkadaşlar. Ne yaptık? Bir arttırdık, bir ördük, bir arttırdık, bir ördük ve sıra sonuna kadar tamamladık. Toplamda arkadaşlar 12 defa bu işlemi tekrar ediyoruz. Ve 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 tane üçlü trabzanımız olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi tekrar ilmek kaydırmayla bu sıramızı birleştirelim. Bakalım geçişlerde görüyor musunuz? Şurada ip kalmış. Geçişlerde herhangi bir şekilde belirgin değil. Nasıl yapıyordum? İlmek kaydırmayla birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir sık iğne yapıyorum arkadaşlarım. Hemen tek telini alıyorum. Bir sık iğne daha. Tek telini alıyorum. Bir sık iğne daha diyebilirim. Başını alıyorum. Aynı yere batıyorum arkadaşlar. 2 tane üçlü trabzan yaptık. Şimdi arada biz bir tane üçlü trabzan yapmıştık. Arada 2 tane tek üçlü trabzan yapacağız ve bir arttırma yapacağız arkadaşlar. 1 2 örüyorum. Bir tane arttırıyorum. 1 2 örüyorum. Bir tane arttırıyorum. Aynı yere 2 tane yapıyorum. Bir trabzan tek örüyorum. Yanındaki ilmeğe bir trabzan tek örüyorum. Üçüncü de aynı yere 2 tane üçlü trabzan yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlıyoruz. Evet, tamamladım arkadaşlar. 4. sıramı da ilmek kaydırmamla birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir sık iğne, ön telini alıyorum. Bir sık iğne ve bir defa daha tekrarlıyorum, yükseltiyorum. 1 2 3 4 sıra çalıştık. Şimdi 5. sırayı çalışacağım arkadaşlar. Nasıl yapacağız? Bu sıramızda 1 artır 2 ör olarak yapmıştık. 2 ördük, 1 arttırdık. Sıramızı tamamladık. 12 kez yine tekrarladık. Aynı işlemi 48 sık iğneye ulaştık. Şimdi arkadaşlar kırmızı ipimizle 7 sıra yükselteceğiz. 2 ördük, 1 arttırdık. 3 örüp 1 arttıracağız. 4 örüp 1 arttıracağız. Kırmızı ipimizde olan sıralarımızı ben tamamlayıp geliyorum. Evet, son trabzanımı da çalışıyorum. Sıramızı tamamladık arkadaşlar. 7. sırayı tamamlamış oldum. 1 2 3 4 5 6 7. Ne yaptık? Arttırmayla başladık. Bütün sıralarda olduğumuz gibi 5 ördük, 1 arttırdık. 12 defa bu işlemi tekrarladık ve 84 trabzana ulaştık. 5. sıramızda 60 trabzan vardı. 6'da 72. 7. sıramızda da 84 trabzanla
Şu anda buradayız. Ve bir üst sıraya geçeceğiz arkadaşlar. 8. sıramızda renk değişimi yapacağım. Beyaz ipimize geçiyor olacağız. Hemen beyaz ipimi alayım. Evet. Beyaz ipimi alıyorum. Tığımda 2 ilmek bırakıyorum. Son trabzanı tamamen kapatmıyorum. İçinden geçiriyorum arkadaşlar. Renk değiştirme ile ilgili detaylı videolarım da kanalımda mevcut. Trabzanda da uygulayabilirsiniz. Şimdi ilmek kaydırmamı yapıyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Şöyle iplerimi sıkıştırıyorum arkadaşlar. Beyaz ipimi şöyle bir alayım. Arasında bırakarak bir sık iğne yapayım. Ve yan kanatından alayım bir sık iğne daha, yan ilmekten alıp bir sık iğne daha ve yükseltiyorum. Gördünüz mü? Renk geçişimizi de bu şekilde yapmış olduk. Şimdi arkadaşlar yine arttırmayla devam edelim. Renklerimizi tamamlayana kadar devam ediyor olacağız. Şimdi bir arttırmamızı yapalım. Burada bir kabul ettik bu yükselmeyi. Beyaz ipim arada, evet. Şimdi bir trabzan daha yapıyorum. 2 trabzan. Şimdi beyaz ipimi arada götürüyorum. Hatta kırmızıyı da götürelim. Sonra keseceğiz çünkü. Şöyle kırmızı ipimi de alayım. Arttırmamızı yapmıştık. 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdi bir arttırma yapıyorum. Aynı yere 2 tane üçlü trabzan yapıyorum. Evet. Bakın yaptık. Şimdi şunu da incelemiş olalım arkadaşlar. Arttırmalarla başlamıştık. Arttırmayla başladık. Bakın arttırmaların hiçbiri birbirinin üzerine gelmedi. Şu şekilde çapraz olarak devam etmiş oldu. Onu da belirtmek isterim. Şimdi kırmızı ipimizi keselim arkadaşlar. Beyaz ipimizle bir sıra devam edeceğiz. Bir, 2, 3. Şunları arkada bırakabilirim artık. 4, 5, 6. Bir arttırıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bir arttırıyorum. Yine sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim arkadaşlarım. Evet, son trabzanımızı da yapalım ve tamamen kapatmıyorum arkadaşlar. Şimdi yeşil renkli ipimize geçeceğiz. Renk geçişimi yapacağım. Şöyle içinden geçireyim. Arkaya bırakıyorum. Şimdi beyaz renkli ve yeşil renkli ipimi sıkıştırıyorum. İlk trabzanın tepesinden alıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. 2 ipim yine arada. Bir zincirimi çekiyorum. Kilitliyorum. Ve bir sık iğne yapıyorum. Yan ilmeği alıyorum. Yükseltiyorum arkadaşlar. Birinci trabzanımız oluştu. Şimdi aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. Artırmamı yapıyorum. Hemen yanından her ilmeğe bir trabzanla başlıyorum arkadaşlar. İplerimi yine arada yürüteceğim bir müddet. 3 tanesini yaptık. 4 5 6 7 trabzan yapıyorum. Bir artırma yapıyorum arkadaşlar. Beyaz ipimizi keselim, artık kullanmayacağız. Yeşil iple devam edeceğim. Şöyle arkada bırakabilirim artık. 1 2 3 4 5 6 ve 7 tek ördüm. Bir tane arttırma yapıyorum. 12 kez tüm sıra boyunca tekrarlayarak devam edeceğiz arkadaşlar. Ben hemen tamamlayıp geliyorum.
Son trabzanımızı da çalışalım. Tamamlamış olduk arkadaşlar. Şimdi yeşil sıramızı da ördükten sonra arkadaşlar şöyle aralıklı olarak el ütüsüyle de örgünüzü düzeltebilirsiniz. Yeşil sıranın sonunda bizim elimizde 108 adet üçlü trabzanımız olmuş oluyor arkadaşlar. Beyazda 96 vardı. Şimdi 108'e tamamlamış olduk. 12'şer defa artırarak geliyoruz. Şimdi yeşil sıramızın birleşimini yapalım bir öncelikle. Kapatalım bu sırayı arkadaşlar ilmek kaydırmayla. Şimdi model çalışalım arkadaşlar. Yeşil sıranın bir üzerine yeşil renkli ipimizle. Bir zincir çektik. Bir sık iğnemizi yaptık. Bir sık iğne daha yaptık. Bu yeterli olsun. 2 tane yaptık. Şimdi ikili trabzan çalışıyorum. Bir tane daha ikili trabzan çalışıyorum. Ne yaptım arkadaşlar? Aynı yere 3 tane ikili trabzanım olmuş oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zincir çekiyorum. 1, 2, 3.'ye batıyorum arkadaşlar. Şimdi 3.'ye battıktan sonra zinciri önde bırakacağım. Bir zincir daha çekiyorum. Aynı yere ikili trabzan çalışıyorum. 1, 2. Bir tane battığımda yükseltmiştim. 2 tane yaptım. Kaç zincir çekmiştik? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Geriye dönüyorum. 3.'ye bir sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Bir de zincir çekiyorum. Zinciri benden tarafta bırakıyorum. Başına doluyorum. Aynı yere bir ikili trabzan, bir ikili trabzan daha yapıyorum. Tekrar edelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Sayıyorum. 1, 2, 3.'ye batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Zinciri bana doğru bırakıyorum arkasında. Aynı yere bir trabzan, ikinci trabzanımı çalışıyorum. Bakın bu şekilde bir model yürütmüş olacağız. İlk sıramızı bu şekilde tamamlayacağız. Tekrar yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. 1, 2, 3.'ye bir sık iğne ile bağlıyorum. Bir zincir çekiyorum. Zinciri şöyle bana doğru çeviriyorum. Aynı yere batıyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. İkinci ikili trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum ve geri dönüyorum. Şimdi örgümüzü bir sırada bu şekilde tersine örerek devam edelim arkadaşlar. Evet, şöyle tamamladım arkadaşlar. Tüm sıra boyunca kaç tane olmuş onu bir hemen sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35 tane olmuş arkadaşlar. Şöyle son sık iğnem 4 tane denk geldi. Dördüncüye batarak bitireceğim. Şöyle ilmek kaydırma ile yapalım. Oraya sabitleyelim. Şimdi arkadaşlar ne yapıyorum? Şu görmüş olduğumuz ilk yaptığımız tomurcuk diyelim tepesine ilmek kaydırmayla şöyle çıkıyorum arkadaşlar. Şöyle bir zincirle orada sabitleyelim. Şimdi çünkü ne yapacağız? File için zincirlerimi çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çekiyorum arkadaşlar. Ve bunun tepesine batıyorum. Bir sık iğne ile bağlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çekiyorum. Tepesine sık iğne ile birleştiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tepesine bir sık iğne ile birleştiriyorum. Bakın bu şekilde filelerimizi oluşturacağız. Modelimizin üzerine kuracağız arkadaşlar. Şimdi ben tamamlayıp hemen geliyorum. Tamamladım şimdi arkadaşlarım ben. Şöyle il yordamıyla düzeltelim tekrar. Bakın. Şöyle göstermiş olayım. Kurmuş olduğumuz modelin üzerine
Bu şekilde file için zincirlerimizi yapmaya başladık. Evet. Çok güzel bir duruş oldu arkadaşlar. Farklı işlerinizde de kullanabilirsiniz bu tekniği. Supla kenarlarında, şapka kenarlarında, kenar olarak da tercih edilebilecek bir model. Şu altta kurmuş olduğumuz model. Fileye geçiş için de çok güzel bir bölücü oldu diye düşünüyorum. Şimdi devam edelim. 10 zincirimizi çektik. Ama 10 zincir olarak kullanmayacağız arkadaşlar. Bunu 5'e indiriyorum. Şöyle yapalım tekrar. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi ne yapacağım? 2 kez doluyorum. Tepesinden 1, 2, 3, 4, 5 de tamamlıyorum arkadaşlar. Bakın. Şimdi biz 10'ar zincir çektik. Bundan sonra hep aralarına batarak fileyi yapacağız. O halde biz sonuncu halkamızı 10 zincir çektiğimizi 5, 5, 10 olmak üzere bu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çekiyorum. Ve şöyle ortasından şöyle alttan alalım. Bir sık iğne ile bağlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şöyle bir sık iğne ile bağlıyorum. Bakın. Gördünüz mü? Bu şekilde bir geçiş olmuş olacak. Şöyle belli bile değil. Nereden bağladığımız görünmeyecek dahi. O yüzden buraya bir ilmek belirleyici takacağım ve devam edeceğim arkadaşlar. Filemizi örmeye. Kaç sıra öreceğiz filemizi? Ben 20 sıraya tamamlayacağım arkadaşlar. 20 sıra boyunca filemizi uzatacağım. Uzunluğu tabii sizin tercihinize bağlıdır. Ben 20 sıra olarak tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlarım, şimdi ben file çantamız için zincir kısımlarını çalıştım. Toplamda 20 sıraya tamamladım arkadaşlar. Şu model kurduğumuz sıranın üzerindeki sıralardan bahsediyorum. Toplamda 20 sıra 6 zincir çektik. Bir sonrakinin ortasına batarak tamamladık. Şimdi son iki tanesini birlikte yapalım. Birleştirme kısmını tekrar görmüş olalım. Şöyle yapayım, daha iyi görebilirsiniz diye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çekiyorum. Bir sonrakisinin ortasından bir sık iğne ile birleştiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. 2 kez zincirime doluyorum. Şuraya, bu bizim başlangıcımız. 1, 2, 3, 4, 5 de çekiyorum arkadaşlar. Ve bitirmiş, tamamlamış olduk şimdi sıramızı. 20. sıramızı. Şimdi ne yapacağız? Şimdi şu sıralara sık iğne dolduracağım arkadaşlar. 1, 2, 3 yapıyorum. Bir sonrakine geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toplamda 6 adet dolduracağım arkadaşlar. Bunu 3 yaptık. 3 de burayı bitirdiğimiz zaman gelip yapıp kapatacağız. Diğerine geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boşluk kalsın arkadaşlar, hiç sorun değil. Diğerine herhangi bir işlem yapmadan geçiyorum. Direkt geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Devam ediyorum diğerinden. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Biraz ağzını toparlasın istiyorum çantanın. 1, 2, 3, 4. Şu tekrar yapalım. 4, 5 ve 6. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bir bakalım nasıl bir sonuç elde ediyoruz. Bakın. Gördünüz mü? Boşluklar hiç problem değil. Doldurmak için sayıyı arttırmayın. Ağzı geniş kalmasın, birazcık toparlasın istiyoruz. Zaten burada bir zincir edasında şöyle kalacak arkadaşlar. İpimizi arasından geçireceğiz. Kordon öreceğiz bu çanta içinde. Şimdi sıra sonuna kadar her boşluğun içerisine 6 adet dolduruyorum ben.
Her boşluğa ben 6'şar sık iğne doldurarak tamamladım arkadaşlar. Son 3 tane yapmıştık başta, hatırlarsanız. Şimdi onu 1, 2, 3 sık iğne örüyorum. 6'ya tamamlıyorum. Şöyle bir ilmek kaydırma yapalım. Ve şöyle birazcık uzunca ipimi kesiyorum arkadaşlar. Şöyle alacağım. Bakın. Bundan değil, bir yanındakinden arkaya doğru ipimi çekiyorum. Sonra bu ilmeğin içerisinden tekrar alıyorum arkaya doğru. Şöyle pürüzsüz bir kapama yapıyorum arkadaşlar. Şöyle iğnemi alacağım. İğnemin yardımıyla da ipimi kaybedeceğim. Evet. Şimdi şöyle arka tarafından sık iğnelerin içerisinden şöyle geçirerek ipimizi de çekelim. Şöyle yürütelim. Sonrasında düzelteceğim. Götürün bayağı arkadaşlar. İlerlemiş olsun. Şöyle şuradan da geçirelim. Evet. Şöyle şimdi onu düzeltiyorum. El yordamıyla çekiyorum. Fazla kalan kısmını kesiyorum. Evet. Bakın. Şimdi şöyle bir bakalım. Başlangıç noktamız neresiydi? Görmekte inanın ben de zorlanıyorum. Evet. Şurada. Bakın. Şuradan gelişimiz başlangıç noktasından itibaren geliş arkadaşlar. Hiç belli dahi olmuyor. Gördünüz mü? Çok dikkatli bakılması gerekli. Şimdi çantamızı bu şekilde tamamladık, gövde kısmını arkadaşlar. Tabanımız 20 sıra çıktı üstlerine de. Şimdi şöyle bir düzeltelim. Ölçelim. Ölçülerini de vermiş olayım size ne kadar. Zaten içerisine eşya konulduğu zaman esneyecek birazcık daha. Şöyle bir bakalım bu haliyle ne kadar. Yaklaşık 33 santim arkadaşlar. 33 santim. Şöyle yapıp ölçtüğümde 33 santimlik bir uzunluğu var. Evet. Şu çapını da ölçeyim. Ben size bilgisini vereyim. Şöyle el yordamıyla düzeltiyorum. Taban kısmı da yaklaşık 15,5 düzeltiyorum. 16 santim arkadaşlar. Buradan buraya kadar 16 santim çalışmışız. Şöyle enini de bakalım. Eni de 34 santim, 35 santim diyebiliriz. Şimdi bu çantamız için arkadaşlar kordon çalışacağız ve alt tarafındaki çekirdek kısımlarını, siyah kısımlarını çalışacağız. Hadi şimdi gelin öncelikle kordon kısmının tarifine geçelim. Şimdi arkadaşlar zincir üzerine devam edecek bir kordon yapacağız. Öncelikle ipimi kilitliyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum arkadaşlar. Geriye dönüyorum. Birinci zincirden bir sık iğne, yanındakine bir sık iğne, 2 sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, geriye dönüyorum ve bu sık iğnenin üzerinden yapıyorum arkadaşlar. Bakın şimdi bir sık iğne sırası ördük, bir zincir çektim, geri döndüm. Buraya batmıyorum, dibine batıyorum. Sık iğne içeride kalıyor. Yanındakini de aynı şekilde ilk sıraya batıyorum. Şimdi bir zincir çekiyorum, geri dönüyorum. Normal sık iğne örüyorum. 1, 2. Bir zincir çekiyorum, geri dönüyorum. Buraya batmıyorum. Bir alt sıraya batıyorum. Arada kalıyor sık iğne sırası. Bir zincir çekiyorum. Normal bir sıra sık iğne örüyorum.
Bir zincir çekiyorum, geri dönüyorum. Buraya değil, bir alttaki sıraya batıyorum. Dönüşlerde hep bir zincir çekiyoruz. 1 2 sık iğne yapıyorum. Bu sık iğnenin bir alt sırasına batıyorum. Sık iğnelerimi çalışıyorum. Tekrar yapalım. Bir sıra normal sık iğne çalışıyorum. Döndükten sonra bu sık iğneyi içeride bırakıyorum arkadaşlar. Bakın. Bir alt sıradan alıp geliyorum. Şöyle görünümlü bir kordonumuz olacak. Şimdi ben bunu yaklaşık 150 santim çalışacağım arkadaşlar. Sonra ölçeceğim. Yine bilgilerini size veririm. Hemen örüp geleyim arkadaşlar. Değil mi? Şimdi kordonumuzda yaklaşık 150 santim oldu arkadaşlar. Hemen şöyle bir ölçelim. Şöyle şuradan alayım. Bakın. Evet. Şöyle tam hatta 150 santim arkadaşlar. Sayı vermeme gerek yok. 150 santim uzunluğunda örmeniz yeterli olacak arkadaşlar. Esneyecek zaten birazcık da. Bunu keselim. Şöyle saklayacağım ben. Şu şekilde ipimizin ucunu içine çekiyorum arkadaşlar. Fazla kısmını şöyle keselim. Kordonumuz da tamamlandı arkadaşlar. Şimdi çantamızın büzgü kısmını yapıp çantamızı yanımıza almak adına, toparlamak için kolaylık olsun diye bir zincir işlemi yapacağız arkadaşlar. Evet. Yeşil renkli ipimle zincirimi çekmeye başlıyorum. 250 adet çekeceğiz arkadaşlar. Hemen çekiyorum. Evet, zincirimizi de çektik. Şimdi çantamızın gövdesi, kordonumuz ve büzgülemek için zincirimiz var. Öncelikle çantamızın alt tabanındaki siyah çekirdek kısımlarını çalışalım. Siyah renkli ipimle şöyle çantamı koyayım önce. Şöyle bir popcorn yapacağız arkadaşlar. Önce ipimizi kilitleyelim. Bir zincir çekiyorum. İpimi uzatıyorum. Başını alıyorum. Aynı yere batıyorum. Bir saydım. Bunu 2 sayıyorum. 3 4 5 de çekiyorum arkadaşlar. Hepsini aynı anda toparlıyorum ve kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve bunu kesiyorum arkadaşlar. Şöyle uzunca keselim. Şimdi iğnemi alıyorum. Şöyle çantamı da alayım. İpimizin ucunu iğnemize geçirelim. Şimdi çantamızın 1 2 3. sırasında bunu dikelim. Şu başlangıç noktasını arkaya getirecek şekilde ayarlayalım. 1 2 3. sıradan şu şekilde alıyorum arkadaşlar. Şöyle ve ucunu
birleştiriyorum. Tekrar sıra altında trabzanın tepesine geliyorum. 2 trabzan arasına dikiyorum. Şöyle tekrar gelelim. Bir de şu yanından alalım. Şöyle iki ipin ucunu düğümleyelim. Ve popcorn içinden tepeye doğru geçirelim. Keselim. İpin diğer ucunu da şöyle alttan yine popcornun içinden geçireceğim. Şöyle tekrar bu tarafa çekebiliriz. Sağlamlaştırmak adına. Evet. Fazla ucunu kesiyorum. Şöyle düzeltiyorum. Ve tamamlıyorum arkadaşlar. Böyle bir çekirdek çalışmış olduk. Bunu serpmeli olarak çalışalım arkadaşlar. 4 tane ve birer tane de aralara hemen yapıp geliyorum. Şimdi çekirdekler tamamlandı. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane oldu. Bir tane burada, bir tane burada, bir tane burada olacak. Şöyle yerlerine koyalım. Sonra da dikişini yapalım. Evet. Birer tane de aralara koyalım. Şöyle yeterli olacaktır. 3. sırada diktik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. sırada dikeceğiz ikinci turu da. Hızlıca dikiyorum. Tamamlanmış oldu 8'i de. Şöyle göstermiş olayım size de. İçinden de bir bakalım arkadaşlar. İç bölümü de bu şekilde olacak. Şimdi ağız kısmına kordonumuzu nasıl geçiriyoruz, askımızı onu görelim. Örgümüzün şöyle düz kısmından başlayacağım. Şurası başlangıç noktamız. Şöyle ortalayalım. Buraya arkaya getirelim. Şuradan başlayalım. Şuradan. Ön kısmından başlıyorum çantanın. Bir alttan bir üstten etraflıca ağzını dönüyorum. En son sırasından geçiriyorum ben. İsterseniz bir alt sırayı da kullanabilirsiniz. Şöyle bakın, bir alttan bir üstten tamamından geçireceğiz. Şöyle minik minik de çekelim. Ortalayarak getireceğiz.
tamamlamış oldum. Aynı yerde buluşturduk iki ucu da. Şöyle eşitliyorum. Evet, tam eşitlenmiş oldu. Şimdi şöyle ağzını açalım. Şimdi şuradan düz geldiğinden emin oluyoruz ve dikiş yapacağız. Şöyle 2 tane iğne alayım. Yerlerini bir belirleyelim. Şöyle bir koyuyorum şimdilik. Şöyle koyacağım. Şimdi orta yerine ayarlamıştık. Buranın da ortasından alıyorum. 10 tane boşluk bırakacağım arkadaşlar arada. Şöyle dersek 1 2 3 4 5, tam burası uygun. Evet. Şöyle sen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bunun için de burası uygun. Şimdi bu noktalara dikiş yapacağız. Yeşil iple dikelim. Şöyle bir miktar ip alayım. Şimdi yeşil ipimizle alttan dikeceğiz. Sadece yeşil olan bölgeye dikelim. Beyaz kısma inmeyelim. Öncelikle şuradan bir ipimi sabitleyeceğim. Burada düğümledim. Şu ucu şöyle keselim. Şu iğnemi de alayım. Şöyle dikiş yapalım. Şu trabzan ayağına yürütüyorum ipi. Ve alttan alarak dikeceğiz. Bir çantada, bir askıda dikişini yapıyorum. Önce şöyle yanlardan alalım, dikelim. Şöyle sağlamlaştırıyorum. Sonra şöyle dönüyorum. Denk geldiği yerlerden dikiyorum. Yeşil ipin ön taraftan görünmemesine de dikkat edelim. Şöyle çevireyim. Evet, başlangıç noktamıza gelmiş olduk. Burada ipimizi şöyle sabitleyeceğiz. Askının altından aldım. Hemen söküyorum. Şu şekilde sabitleyip şöyle şuradan çıkabiliriz. Şöyle bir dikişimiz olmuş oldu. Bakın. Şu trabzan sırasını kullanmış olduk. 10 boşluk bırakıp aynı işlemi buraya da tekrarlayacağım arkadaşlar.
hızlıca dikip geliyorum. Dikişlerimiz de tamamlandı. Şu şekilde ağzını büzüp çantamızı sırt çantası olarak da kullanabiliriz. Tek omzumuza alıp da kullanabiliriz. Bu şekilde bir kullanım için gayet ideal oldu. Şimdi gelelim çantamızın büzgü kısmına. Çantamızı toplamak istediğimizde nasıl yapacağız? Kordon kısımlarını bu şekilde alacağız. Ve büzgü kısmımızı şu noktada konumlandıracağız arkadaşlar. Bunun için ne yapmamız lazım? 250 adet yeşil iple zincir çekmiştik. Bu zinciri kullanacağım. Şimdi bunu şöyle ön kısımda konumlandıralım. Şöyle çantamızı katlayayım tekrar. Şöyle ön kısmını şuraya almıştık. Onu hemen denk getirelim. Şu arka kısmı, şurası ön kısmı. Şimdi model kısmını saymıyorum. 1, 2, 3. Üçüncü sırada arkadaşlar şöyle zincirimi geçirmeye başlıyorum. Yine bir alttan bir üstten hepsinden geçmiş olduğuna emin olun. Hızlıca geçiriyorum. Dönüp geldik. Şimdi iki ucunu da buluşturuyoruz. Şöyle eşitleyelim. Bir bakalım. Bakın aynı noktadan çıkmış olduk. Şöyle 250 adet zincir tamamen açıldığında içine kaçmayacak kadar ideal oldu bizim için. Şu zincir uçlarını da sıkıştırıp keseriz arkadaşlar. Arzu ederseniz uçlarına aksesuar da takabilirsiniz. Şimdi bu şekilde bitmiş oldu. Toplamak istediğimizde çantamızı şöyle taban kısmını koyuyoruz. Kordonlarını alıyoruz. Şu şekilde sıkıştırmaya, çekmeye başlıyoruz. Çektikçe içerisine itiyoruz. Şöyle düzelterek gönderelim. Ve bu şekilde toplamış oluyoruz. Şöyle bir fiyonk yardımıyla kapatabiliriz. Bu şekilde bir görüntüsü olmuş olacak. Çantamıza bu şekilde atıp çıkabileceğiz. İkiye katlayıp düğmeli yapmak istemedim arkadaşlar. Büzgülü bir şekilde muhafaza etmesi daha kolay olacak. Kullanmak için de hemen büzgüsünü şöyle açıp çantanızı rahatlıkla alıp kullanabilirsiniz. Bir tarifimizin daha sonuna geldik arkadaşlarım. Bu şekildeki içeriklerimi izleyebilmek adına kanalıma ücretsiz abone olabileceğinizi hatırlatmak isterim. Bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Yeni içeriklerimden anında haberdar olabileceksiniz açtığınızda. Bir sonraki projemizde, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.